İnternete network marketing yazınca karşınıza çıkan ilk şeylerden bir tanesi network marketing dolandırıcılığı. Network marketing dolandırıcılığı nasıl oluyor? Kim kimi dolandırıyor? İnsanlar nasıl mağdur oluyor? Gelin biraz bunun hakkında konuşalım. Bir konuyu merak ettiğimizde ilk yaptığımız şey internete gireriz ve o konuyu araştırmaya başlarız. Karşımıza çıkacak olan site genelde Ekşi Sözlük olur. Network marketing'de de ben de tanıştığımda ilk Ekşi Sözlük'teki yorumları okumuştum. Bu videoyu izleyen birçok insan da Ekşi Sözlük'teki yorumları okuyup ya bu network marketing dolandırıcılığı hakkında bu adamlar ne demiş diye şu anda bu videoyu izliyordur. Ekşi Sözlük'e bir bakmak istiyorum. Genelde neler yazmışlar insanlar. Şimdi network marketing yazdığımızda arama bölümüne saadet zinciri olayının araya ürün girmiş hali demiş mesela ilk sayfada bir arkadaş. Türkçedeki karşılığı arkadaşlarına bizim ürünleri sat, madde özgürlüğünü kazan olan yalan dünya. Bir nevi titan saadet zinciri, hiçbir şey üretmeden zengin olma hayalleri kuran, kendini uyanık sanan safları silkeleme yöntemi diye yorumlar. Amerika'da yıllardır üçkağıtçılık kapsamında soruşturmalar geçiren sektör demiş. Mesela ikinci sayfaya geçelim. Marketingten kasıt eşinizi, dostunuzu sisteme pazarlamak olsa gerek. İnsan ilişkilerinin ticarileşmesine içinin boşaltılıp anlamsızlaştırılmasına neden olan bir pazarlama türü. Bir de son olarak bir sayfa daha ilerleyelim. Türkiye'de ne kadar boş adam varsa hepsinin kısa yoldan zengin olmak hayaliyle üye olduğu ve türlü eğitimlerle, beyin yıkamalarla yakın çevresini kazıkladığı sistem diye devam ediyor. Gibi. Yapmacık gülümsemelerle bezenmiş aşırı ısrar üzerine kurulmuş rezil sistem. Yani şimdi 3 sayfa okudum, 11 sayfada okusam buna benzer şeyler var. Sizler de bir göz atabilirsiniz network marketing yazıp Ekşi Sözlüğe. Haklılar mı peki? %100 haklılar. Çünkü demek ki bunu yaşamışlar ki kötü tecrübeler edinmişler ki ya da çevrelerinden kötü hikayeler duymuşlar ki buraya yazma gereği duyuyorlar. Başkalarını uyarmak için. Yani hepimiz zaten kötü tecrübeler edindiğimiz zaman genelde genelleriz. Yani mesela düşünüyorum yurt dışına gittiğimiz zaman eğer başımıza kötü bir olay geldiyse, kandırıldıysak, dolandırıldıysak ne yaparız? O ülke hakkında kötü duyguları biriktirmiş oluruz. Yani kötü bir duyguya kapılırız ve Türkiye'ye geri döndüğümüzde çevremize yaşadığımızı sadece o sokak ya da o market özelinde anlatmayız. Sanki bütün ülke öyleymiş gibi, yani Türkiye'deki taksiciler mesela diyorlar ya mesela sanki bütün taksiciler dolandırıcıymış gibi değil mi anlatırlar. Tabii ki böyle bir şey yok. Yani çok dürüst çalışan, düzgün çalışan, işinin ahlakıyla çalışan insanlar var. Aynı network marketing de böyle arkadaşlar. Çünkü network marketing sektörün adı. Yani bir firma değil, bir kişiye ait değil, herhangi bir yapılanma değil. Nasıl ki yiyecek sektörü var, ilaç sektörü var, inşaat sektörü var. Nasıl ki bu sektörlerin içinde de yanlış yapan insanlar var, dolandırıcılık hikayeleri var. Aynı network marketing sektöründe de bu olay böyledir. Mesela Ekşi Sözlük'teki yorumlardan biri neydi biraz önce okuduğumuz? İşte Amerika'da yıllardır üçkağıtçılık kapsamında soruşturmalar geçiren sektör. Şimdi işte genelde zaten burada yanılıyoruz. Çünkü ya kulaktan duyma bilgilerle bir şeyi doğru kabul ediyoruz ya da yaşadığımız bir tecrübeyi genelliyoruz. Şimdi Amerika'da arkadaşlar network marketing 80 yıllık bir geçmişi var. Daha biraz önce baktığım Doğrudan Satış Federasyonu'nun 2018 verilerinde Amerika'da 31 milyon insan network marketingle uğraşıyor. Eski Amerikan Başkanı Bill Clinton'ın network marketingle ilgili yayınladığı video var. YouTube'da bunu bulabilirsiniz. Ünlü pazarlama profesörü Profesör Charles King'in 1990'lı yıllarda network marketingle tanıştığındaki tepkisi ve sonrasıyla ilgili kendi videosunu YouTube'da izleyebilirsiniz. Tim Sess'le yaptığı röportajda kısaca bahsedeyim ben size. Tim Sess'le yaptığı röportajda diyor ki 1990 yılında network marketing'i ilk duyduğumda alaycı bir şekilde yaklaşmıştım. Ama 6 ay boyunca bu sektör üzerine araştırma yaptım ve 91 yılında bunu kendi üniversiteme ders olarak ekledim diyor. Şimdi bundan bahsettiğinde 20 milyar dolarlık bir sektördü network marketing. Ve şu an 2019'da yaklaşık 200 milyar dolarlık bir sektör haline gelmiş yani. O yüzden bunun bir sektör olduğunu yanlışlarıyla doğrularıyla
kabul etmek lazım. Türkiye'deki network marketing geçmişinde hep işte bu ön yargılar konuşuluyor. İşte insanların ön yargıları, kötü tecrübeleri, deneyimleri konuşuluyor. Aslında burada benim en çok mesela eleştirdiğim noktalardan bir tanesi, Titan saadet zincirlerinden bahsetmiyorum. Gerçekten legal network marketing firmalarından bahsediyorum. Yani bu görüşünü merak ediyorum. Türkiye'deki network marketing firmalarının da bu dolandırıcılıktaki payı nedir? Ya şimdi dolandırıcılığa girer mi girmez mi o ayrı bir konu. Şimdi şunu ayırmak lazım firmaları. Gerçekten legal olmayan yapılanmalar var. Ki bunu ayırt etmek için çektiğimiz videoyu zaten burada bulabilirsiniz arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ediyorum kesinlikle. Doğrudan Satış Federasyonu'nun legal firmaları ayırt etmek için paylaşmış olduğu 8 madde var. Bunu lütfen buradan izleyin. Bir de legal olan firmalar var bahsettiğin gibi. Yani tamamen yasaya uygun, piramit değil, sade zinciri değil, legal firmalar. Ama burada da şu handikapı yaratabiliyor bu firmalar. Bu handikap network marketing sektörü, mesela bir istatistik paylaşayım sizinle. 2017 yılında 208 milyon dolar günde komisyon dağıtmış bağımsız temsilciye. Bakın günde 208 milyon dolar komisyon dağıtmış. Şimdi bu inanılmaz cezbedici bir rakam. Patron ne yapıyor? Network marketing sektörüne geçiriyor kendi firmasını. Buradan çok daha kazanabileceğinden emin olduğu için network marketing firması haline geçiriyor ya da yeni firma olarak kuruyorlar network marketing'te ve bir ürün belirleyip bunu satmaya çalışıyorlar. Ama gerekli altyapıyı sağlam kurmadıkları için ya da lider kadrosunu yetiştirecek bir eğitim altyapıları olmadığı için, bir sisteme sahip olmadıkları için, yeterli Ar-Ge'yi ürünlerinde yapamadıkları için ya da yanlış bir kazanç planı belirledikleri için çok kısa bir sürede büyüseler de başta çok kısa bir süre sonra ya iflas ediyorlar ya kapatmak zorunda kalıyorlar. Ne oluyor bu zaman? Birçok insanı işte bu firmalar mağdur etmiş oluyor. Ve emin olun her sene onlarca böyle firma kuruluyor ve onlarcası da bu şekilde ya kapanıyor ya batıyor. Bu yüzden bu firmalardan birine katılmış, bakın legal firmadan bahsediyorum. İllegalleri zaten başka videolarda anlattık. Legal firmalara katılmış insanlarda ne oluyor? Başına böyle bir şey geldiği için, bunu tecrübe ettiği için sektörde dolandırıldığını düşünebiliyor. Sektörde bu kadar mağduriyetin olmasının tek sebebi de öyle alelade açılıp birkaç yıl içerisinde iflas eden firmalarda olmasa gerek. Tek nedeni bu diyemeyiz. Hatta küçük bir nedeni. Genelde network marketing dolandırıcılığı dediğimizde genelde firmalar üzerinden tartışılıyor bu konu. İşte sade zincirleri üzerinden tartışılıyor ama asıl nedeni, asıl bu dolandırıcılıkların, duyduğumuz hikayelerin, ki biraz önce Ekşi Sözlük'te de okuduğumuz tecrübelerin asıl nedeni bilerek ya da bilmeyerek içinde olan bağımsız temsilciler. Bağımsız temsilci derken? Şimdi bu sektörde ciddi cirolar dönüyor. Kişilere avantajlar sağlıyor. Ekonomik özgürlük fırsatı, ek gelir fırsatı, zaman özgürlüğü fırsatı, düşük bir sermaye ile kendi işini kurma fırsatı sağlıyor. Bu yüzden iyi niyetli insanların veya kötü niyetli insanların ağzının suyunu akıtıyor. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de maalesef yanlış insanlar oluyor ve bu insanlar ya bilerek piramit sistemlerde çalışıyorlar ya da legal firmalarda çalıştığını düşünelim. Ona rağmen yanlış eğitimler vererek, yanlış baskılar uygulayarak, insanlara yanlış fedakarlıklar yaptırarak, başkalarının göreceği zararı umursamadan kendi kazançlarını başkalarının üzerinde tutarak insanları yanlış yönlendiriyorlar. Bu sebeple sektörü ve firmayı anladıktan sonra ve güvendikten sonra takip edeceğiniz kişileri de sorgulamalısınız. Yani iyi para kazanıyor diye ya da saygınlığı var diye söylediği her şeyi iyi niyetli olmayabilir. Bu yüzden Türkiye'de ne kadar kaliteli liderler olsa da, ne kadar düzgün çalışan liderler olsa da, ne kadar iyi niyetli liderler olsa da bu şekilde çalışmaya çalışan, kazancını katlamaya çalışan insanlara karşı da dikkatli olmanızda fayda var, mağdur olmamak adına. Bir de bir konuyu eleştirmek istiyorum. Her ne kadar gaza gelmiş, arkadaşına güvenmiş ya da bir toplantıya gitmiş, çok etkilenmiş ve yanlış yapıların içine girmiş insanlar olsa da iyi niyetli olarak genelde dolandırılmış insanların aslında
kolay yoldan para kazanmayı isteyen, kısa yoldan köşeyi dönmeyi düşünen insanlar olduğunu anlamak da çok zor değil. Yani şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Network marketing kısa yoldan para kazanma ticareti değil arkadaşlar. Ciddi bir emek vermek gerekiyor. Ciddi bir zaman ayırmak gerekiyor. Fedakarlık yapmak gerekiyor. Bazı konularda değişmek gerekiyor. Bugün Türkiye'de başarılı olmuş, ciddi bir kariyere sahip olan liderlerin, network marketing liderlerinin, temsilcilerin gerçekten yıllarını buna verdiğini, gerçekten büyük fedakarlıklar yaptığını söyleyebilirim size. Bu yüzden karşınıza bir yapı çıktığı zaman bu yapıyı sorgularken neyi vaat ettiğini ve sizin neyi istediğinizi de lütfen bu doğrultuda değerlendirin. Yani bu tür kolaycılıklar kovalayan insanlar kolaycılık vaat eden sistemler tarafından kandırılır. Bir sisteme dahil olmadan önce ya da bir firmaya katılmadan önce iyi araştırın. Kitaplar var, internet var, üniversitelerin olsun ya akademik olarak yayınlanmış birçok deneme var bu konuyla ilgili. Bu yüzden okuyun, araştırın ve ondan sonra kararınızı verin. Biz varız. Biz de varız, evet. Networkokul.net'te de doğru firma seçimiyle ilgili veya sektörle ilgili, istatistiklerle ilgili birçok yazıyı zaten bulabilirsiniz. Oradan okuyabilirsiniz. Bir de mağdurum ben mağdurumcular var. Aynen. Tabii. Aslında bu kadar önyargının oluşmasının en büyük nedenlerinden bir de mağdur edebiyatı yapan insanlar. Nedir bu mağdur edebiyatı yapan insanlar? Bunlar yanlış beklentiyle network marketing'e katılmış insanlar. Yani diyelim ki çok kaliteli bir firma, çok kaliteli ürünleri var ve kaliteli liderlere sahip. Ciddi bir eğitim sistemi var, haftalık toplantıları var, kazanç planları da çok güzel. Ama mesela adamın biri bu firmaya katılıyor bir şekilde, yanlış beklentiyle katılıyor. Yanlış şekilde anlatılmış olabilir, yanlış şekilde anlamış olabilir. Ne yapıyor? Haftalık toplantılara katılmıyor. Eğitimleri ciddiye almıyor. Ya da çok kısa sürede para kazanma beklentisiyle katılıyor. Birkaç kişiyle konuşuyor, hayır duyuyor ve yavaş yavaş soğuyor ve daha birkaç ayını bile ayırmadan sektöre bay bay diyor. Ve sonra bu insan çevresine nasıl anlatıyor? Ben kandırıldım, ben dolandırıldım, ben mağdur oldum, paramı kaptırdım diye anlatıyor. Aslında birçok duyduğumuz hikayede buna benzer şeyler olabiliyor arkadaşlar. Yani adam çevresine demiyor ki ben bir firmaya katıldım, ciddiye almadım, her günümü ayırmadım ya da eğitimleri gerekli özveriyi sağlamadım demiyor. Kendi kafasına göre bir plan çiziyor ve bu plan tutmadığında firmaya suç atıyor, liderlerine suç atıyor, hatta sektöre suç atabiliyor. Eğer siz de network marketing hakkında hiçbir bilginiz yoksa bu arkadaşınızdan ya da ailenizdeki kişiden, güvendiğiniz kişiden etkileniyorsunuz ve bu sektörün tamamen o kişiyi mağdur ettiğini görüyorsunuz. Bu sebeple yeni başlayacak kişilere tavsiyem network marketing bir kumar ya da loto değildir. Bir yatırım planı da değildir. Bir ticarettir veya bir meslektir arkadaşlar. Bu yüzden eğer bu ticarete katılacaksanız veya içindeyseniz ne istediğinize karar verin ve bunun karşılığında ne fedakarlık yapacağınızı siz belirleyin. Sabırlı olun, eğitimlerinize katılın ve başarılı liderlerinizi, sizden önce katılmış olan ve başarılı olmuş kişileri takip edin ve onları dinleyin. Ayrıca lütfen kendiniz araştırın ve kendiniz okuyun, kendiniz karar verin neyin dolandırıcılık olup olmadığına. Düşüncelerinizi ve merak ettiklerinizi lütfen yorum kısmında bizimle paylaşın. Türkiye'nin tarafsız ve güncel network marketing platformu olarak network marketingten kişisel gelişime, satış pazarlamadan liderliğe kadar birçok içeriği networkokul.net'te bulabilirsiniz. Videomuzun sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gönlünüzden geçeni yaşadığınız bir hafta olması dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.